Arkadaşlar günaydın, hoş geldiniz. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım. Size 20 dakikalık kısa bir süreç içerisinde proloterapi nedir, ne iş için kullanılır, ne yapılır, bunun hakkında kısa bir bilgi vermeye çalışacağım. Bunu şu şekilde ilerletelim. Arkadaşlar, her tıp alanında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmakta. İnsanlarda yaşam süresinin uzaması, bununla birlikte dejeneratif eklem hastalıklarının artma sıklığı görülmüştür. Hepimizin bir hedefi var. Hastalıkları önlemek, erken tanı etmek, kür amaçlı kesin tedavi yöntemleri geliştirmek. Bunlar hepimizin bir hedefi olmuştur. Proloterapi uygulaması, şifa kaynağının bizde saklı olduğunu gösteren, kendi vücudumuza olan farkındalığımızı arttıran, bilim insanlarının tedavi arayışlarına ışık tutacak bir uygulamadır. Unutulmuş bir tedavi gibi görülmesine rağmen gün içinde proloterapi uygulamalarına olan ilgi alaka daha da artmaktadır. Proloterapi deyince öncelikle açılımını yapalım. Proliferasyondan gelmekte, terapi de terapi. Burada hedefimiz ligament, tendon ve eklem. Özellikle ligament. Kökeni 2000 yıl öncesine kadar dayanıyor. Hipokrat yaralı bir askeri tedavi etmek amacıyla omzuna bu şekilde enjeksiyon yerine kızgın demir batırıyor. Ve o şekilde enflamasyonun başlamasını sağlıyor. Amerika'da 1930'lu yıllarda başlıyor. İlk George Hackett kullanıyor. Ardından Gustav Hemmel proloterapiyi Hackett'la birlikte başlıyorlar. Hackett-Hemmel Vakfı'nı kuruyorlar. Ardından da 1989 yılına kadar Hemmel bu işin hocası oluyor. Hemmel'ın öğrencilerinden Jeffrey Peterson ve diğer öğrencileri, proloterapistleri yetiştiriyor ki Jeffrey Peterson aynı zamanda Hasan Bey ile bizim birlikte eğitim aldığımız kişi. Proloterapi ile ilgili yayın olaraktan şu anda Türkiye'de çıkan yayınların dışında bu işin ilk yayınlarından Ligament and Tendon Relaxation diye bir kitabı var Hackett'ın. Bu kitapta ve proloterapide temel unsur ligament. Eğitimlerimde ve vermiş olduğum kurslarda öncelikle üzerinde durulması gereken yapının ligament olduğunu, hatta bu kitap içerisinde bir eklem ancak en zayıf ligament kadar sağlamdır şeklindeki cümlesiyle de buna destek veriyor. PubMed'i taradığımızda proloterapi ile ilgili ilk yayın 1960'larda Hackett'ın yayını ve bununla birlikte diğer yayınlar. 1950'li yıllarda Amerika'da ilk başlangıcı fenol, gliserol, dextroz kombinasyonuyla olduğu için subaraknoid aralığa verilen yanlış bir enjeksiyon sonrası 2 tane ölüm vakası gerçekleşiyor. Bunun ardından 1980'li yıllara kadar proloterapi konuşulmuyor. Proloterapiden uzaklaşılıyor. 1980 yılından sonra proloterapi daha aktif bir şekilde elektron mikroskobun bulunması, yara iyileşmesinin fizyolojisinin, fizyopatolojisinin açıklanmasıyla birlikte daha aktif bir pozisyona geçiyor. Türkiye'de ise 2012 yılında ilk Doktor Hasan Doğan'la birlikte kurulmuş olan Bilimsel Proloterapi Derneği ile de bu faaliyetler daha da hız göstermeye başlıyor. Bizim yapmış olduğumuz faaliyetlerde proloterapi ile uygulaması ile ilgili Dünya Cerrahi Online Kongresi'ne katılma, sempozyum gerçekleştirme ve bundan yaklaşık 1,5 seneyi olmadı ama 1 sene öncesinde Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezi ve bu merkez adı altında proloterapi uygulamalarına başlamamız oldu. Evet, buraları hızlı ve kısaca geçip şu anda Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı olarak hem bilimsel faaliyetleri, hem eğitimi hem de tedavi hizmetlerini sunuyoruz. Sağlık Bakanlığı onaylı 3 yerde Yıldırım Beyazıt, Bağcılar ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde proloterapi kurslarını gerçekleştiriyoruz. Evet, yaklaşık bir sene önce başladığımız geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezinde şu anda sadece proloterapi uygulaması yapılmakta olup bir yıllık süreç içerisinde 4500'ü hasta değerlendirildi. 4500 civarında. Ve her geçen gün bu hasta sayısı merkezimizde daha da artmakta. Başarı oranı ise ki bu hastalarla elde ettiğimiz verileri toplamakta ve bunlarla ilgili yayınlar başlamıştır. %85-95 oranında. Peki proloterapide bizim merkezimize en çok ne şikayetiyle başvuruluyor? En çok bel ağrısı. Öncelikle hastanın ilk muayenesinde tedaviye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi. Eğer uygunsa egzersiz programının verilip bununla birlikte tedaviye başlaması. Proloterapi uygulaması iritan ve proliferatif bir maddenin tendon, ligament, eklem içine enjeksiyonunu gösterir. Öncelikle olayın temelinde yara iyileşmesi, fizyolojik enflamasyon yatar proloterapide. Proloterapideki amaç sınırlı ve fizyolojik bir enflamasyon oluşturmak, normal iyileşme mekanizmasını taklit edip ilgili fibroblastik aktivite ve kolajen depolamasını arttırıp böylelikle ligament ve entezis bölgesini güçlendirmek. Bu şekilde ağrıyı azaltmak. Komplikasyon ve yan etki riski oldukça az. Bununla birlikte proloterapide Amerika'da gliserol, dextroz, fenol kombinasyonu kullanılıyordu. Fakat ilk başladığımız günden beri sadece dextroz ve lidokain kombinasyonuyla proloterapi uygulamaları yapmaktayız. Yan etkisinin düşük olması nedeniyle. Fakat bazı uygulayıcılar sodyum, morat, sarapin, çeşitli mineral, vitaminleri de, glikozamin ve büyüme hormonlarını da bu dextrozun içerisine katarak kombine etmektedirler. Evet. Proloterapi uygulamasında %5'ten başlayarak %30'a kadar dextroz oranları vardır. Benden sonra hocamız anlatacak. PRP uygulamaları da yine doku iyileşmesi için büyüme faktörlerinin hasarlı bölgeye enjekte edilmesi suretiyle yapılan başka uygulamalardır. Kısaca mekanizmasını size anlattığım gibi enflamasyon, yara iyileşmesi, peşi sıra remodelizasyon proloterapi uygulamasında. Mikroorganizmalarla meydana gelen enflamasyonla karıştırmamak gerekiyor. Enfeksiyon ve antibiyoterapi gerektirirken proloterapi uygulamasında enflamasyon steril ve kendi kendini sınırlamasıyla özgün. Hasarlı bölgeye proloterapi enjeksiyonları ağrılı olabilmekte. Bu nedenle lokal anestezikler veya anestezik sedoanalgezi adını verdiğimiz yöntemlerle proloterapi uygulamaları yapılabilir. Başarının sırrı aslında bütün hekimlerin uygulaması gereken fiziki muayene. Uygulayan el ve fiziki muayene. Doğru hasta seçim. Proloterapi hastası bizim hastamız mıdır değil midir? Önce onu tespit etmek lazım. Anstabil eklem dediğimiz, instabilizasyon dediğimiz, eğer buna bağlı rahatsızlıkları varsa hastanın kas iskelet sisteminde proloterapiye en uygun adaydır. 2000'li yıllarda yaklaşık 400 civarında Amerikalı doktor bu yöntemi uygulamaktaydı. Fakat günümüzde bu sayı oldukça fazlalaştı. Türkiye'de biraz önce anlatmış olduğum merkezlerde verdiğimiz sertifikasyonla
artı Hasan abiyle vermiş olduğumuz derslerle birlikte bu sayı oldukça kalabalık oldu. Şu anda net olarak rakamı bilmiyorum ama Türkiye'deki proloterapist sayısını Hasan abi belki size sunumunda söyler. Proloterapi mantığında doğal iyileşme yanıtını stimüle etmek örnektir. Esaslı. Örneğin bir ayak bileği burkulması vakasında. Öncelikle fraktür mü, başka bir şey mi diye bunu ekarte ettikten sonra, bu hastanın uygun olup olmadığını değerlendirdikten sonra klasik tedavide ağrıyı engellemek için eklem istirahati alma, bacağı elevasyon yaptırma, buz kompresyon ve non-steroidler kullanma. Bu tartışma götürmez bir gerçek. Ama proloterapinin yaklaşımında şudur, tersine savunacaktır. İhtiyacımız olan enflamasyondur. Bedenin hasarlı olan bölgeyi iyileştirmesi için ihtiyacı olan enflamasyondur. Bunu provoke edecek faaliyetlerde bulunmak lazım. Yani proloterapi uygulamasında, enjeksiyon uygulamasında hastaya ilk gün soğuk uygulama, ödemi fazla olmaması için, ikinci günden itibaren sıcak uygulamalar, o bölgeyi bir an önce mobilize etmek temel mekanizmadır. Bir an önce eklem hareketliliğini kazandırmak amacıyla. Non-steroidlerin biliyorsunuz klasik olarak uygulandığı takdirde sonuçlarını görmektesiniz. Yani osteoartrite bağlı kronik diz ağrısı olan hastada mutlaka non-steroidler veriliyor. Ağrıyı kısa bir sürede geçirse dejenerasyon ilerlemeye devam ediyor. Proloterapi uygulamalarında non-steroidlerin yeri yoktur. Parasetamol gibi ağrıyı kontrol edebilecek analjezikler kullanılır proloterapide. Proloterapide ılık sıcak su masajı yapılır. Bu slaytlarda non-steroidlere bağlı kıkırdak dejenerasyonunun patogenezini anlatmakta. Steroidler keza öyle. Proloterapi ön plana çıkaran, popüler yapan irital solüsyonların ligament, entez bölgesi, kıkırdak, fasya, eklem içine enjeksiyonların yapılması. Yani doğal olan bir süreci başlatmanız, bedeni bedene hatırlatmanız. Bir şekilde bazı hastalarımda ben hatta şöyle söylüyorum, bedeni kandırmanız. Hasarlı olan ligamanı, unutulmuş olan, kanlanması bozuk olan ligamanı tekrardan yeniden canlandırmanız. Proloterapi uygulamasının temel faktörlerdendir. İyi bir muayene, fiziki muayene bu tedavi yönteminin temelidir. Yapılan bilimsel çalışmalarda 2016 yılında toplam 72 çalışma, 30 tanesi klinik, 3 tanesi hayvan çalışması olduğu değerlendirilmiş. Ama hala daha düşünsenize kaç yıldır kullanılmakta olan 3 tane hayvan çalışması var, 72 tane normal çalışma, 172 tane de normal araştırma çalışması var. Hala daha araştırmalara ve çalışmalara ihtiyaç duyan bir bölümdür. Başarılı ile kullanıldığı endikasyonlar kronik bel ağrısı, gonartroz, epikondilit, omuz rotator kaf lezyonları, karpometakarpal veya metatarsal eklem osteoartriti gibi. Proloterapinin de diğer enjeksiyon yöntemlerinden farklı komplikasyonları yoktur. Bu şekilde mesela iğneleme riskinde septik eklem, spinal baş ağrısı, periferal sinir teması, pnömotoraks, tedavi sonrası sertlik ağrı, alerji, kimyasal araknoidit gibi iğneleme ve solüsyona bağlı riskleri mevcuttur. Diğer enjeksiyon yöntemlerinden farklı değildir. Gördüğümüz gibi 172 tane çalışma proloterapi uygulamasında. Bilimsel çalışmalar hayvan insan Cochrane Kütüphanesi veri tabanında yer alan çalışmaların konusu bel ağrısıdır. Evet, Cochrane Kütüphanesi'ndeki çalışmalardan örnekler. Evet. Bu da bizim bir case'imiz. Evet. Evet arkadaşlar. Hızlı mı geçtik?